Osmanlı padişahlarını genelde elde ettikleri eşsiz zaferleriyle tanıyoruz. Peki bu onları gerçek manada tanımamız için yeterli mi? Onları daha yakından tanıyabilmek için belki de söyledikleri sözlere bakmamız gerekebilir. İşte Osmanlı padişahlarının aynı zamanda birer bilge ve vizyon sahibi liderler olduklarını ispatlayan sözlerinden bazıları. Osman Gazi. Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. Orhan Gazi. Adaletin en kötüsü, geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. Oğul, cennet mekan babam Osman Gazi Han, bir avuç toprağa beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın. Osmanlı'ya 2 kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira ilahi kelimetullah azmi 2 kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir. Sultan 1. Murat. Niş'i fethedip Edirne'ye döndüğünde Karamanoğlu Ali Bey'in Osmanlı topraklarına saldırdığı haberini alan Sultan 1. Murat büyük bir üzüntü duydu. Karamanoğlu Ali Bey'e ithafen, "Şu ahmak zalimin yaptığı işe bakın. Ben Allahü Teala yolunda din gayretine çalışıp, memleketimi bırakıp 1 aylık yol düşman içine gireyim. Gece gündüz ömrümü gazaya sarf edeyim. Yiyip içmeyi terk edeyim. Bela ve mihneti seçeyim. O ise gelsin. 1 bölük mazlum Müslümanların üzerine yürüsün ve onları incitip mallarını yağma etsin." Sultan Yıldırım Bayezid Han. Başta papalık ve Bizans olmak üzere, bütün Hristiyan aleminin Osmanlıları Avrupa kıtasından atmak için olanca imkanlarını seferber ederek hazırladıkları büyük Haçlı ordusu, Sultan Bayezid Han karşısında mukavemet bile edememişti. Fransızların meşhur şövalyesi Korkusuz Can, başta olmak üzere pek çok asilzade ve şövalye esir edilmişti. Asilzade ve şövalyelerin hepsi fidye vererek kurtulmuşlardı. Memleketlerine dönecekleri gün Sultan Yıldırım Bayezid Han onlara bir ziyafet vermişti. Bu ziyafette Korkusuz Can ve arkadaşları artık Yıldırım Bayezid Han'a karşı silah kullanmayacağına yemin etmişti. Bunun üzerine Sultan Yıldırım Bayezid Han, Avrupa'da Korkusuz lakabını almış olan Can'a ve arkadaşlarına diyorum ki, bana karşı silah kullanmayacağınıza dair ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak imkanını sağlamış olursunuz. Zira ben Allahü Teala'nın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim. Sultan Çelebi Mehmet Han. Cihan hasm olsa haktan nusret iste. Erenlerden dua ve himmet iste. Geçenden geç, demir taştan sakınma. Demiri mahvidenden kuvvet iste. Sultan II. Murad Han. Sultan II. Murad'ın oğlu ve İstanbul'un istikbaldeki fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğumuna mütekabil içinden geçirdiği, lakin kimseye okumadığı, ancak Hacı Bayram-ı Veli'nin manevi bir hal ile ona işaret etmesi üzerine gönlünden kopan o ünlü mısra. Elhamdülillah, Ravza-i Murat'ta bir Gül-i Muhammedi açtı. Fatih Sultan Mehmet Han. İstanbul'un fethi için hazırlıklar sürerken kendisini caydırmaya çalışan elçilere Fatih Sultan Mehmet Han'ın verdiği cevap. İmparatoruna söyle, benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. Fatih Sultan Mehmet Han henüz 12 yaşındayken babası Sultan II. Murad'ın tahtı kendisine bırakıp Manisa'ya çekilmesini fırsat bilip savaş hazırlığına başlayan düşman ordusuna karşılık babasına yazdığı mektupta, "Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem size emrediyorum. Geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz." Fatih Sultan Mehmet Han'ın İtalya'nın birleşirse, tekrar güçlü olabileceğini iddia eden Floransalı Benedetto Dei'ye cevabı. "Floransalı, söylediğin her şeyi dinledim, hepsine inanıyorum. Lakin şunu söyleyeyim ki, İtalya geçmişte yaptığı büyük işlere artık erişemez. Zira büyük işler yaptığı günlerde bunları Romalıların kudreti sayesinde yapıyordu. Romalılar o zamanlar İtalya'nın tek hükümranıydı. Ama günümüzde ülken 20 beyliğe ve çeşitli güç odaklarına bölünmüş durumda. Birbirinizle savaşıyorsunuz ve birbirinizin can düşmanısınız. Yaptığım plana yardımcı olarak çok şey biliyorum. Genç, zengin ve talihli olduğumu gördüğümden Sezar'ı, İskender'i, Anibal'ı, Afrikalı Scipio'yu, Pirus'u ve Keykavus'u aşmak niyetindeyim. Fatih Sultan Mehmet Han her konuda istişare eder fakat alacağı kararı her zaman tek başına alır
ve bunu hiç kimseyle paylaşmazdı. Bir sefere çıkacağı zaman dahil seferin nereye olduğu bilinmezdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu yönünü en iyi şu sözü açıklıyor: "Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem onu yolar atarım." Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon Rum İmparatorluğu'na karşı yaptığı zorlu sefer sırasında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın sefer sırasında çektiği çilelere şahit olan Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun, "Oğul, senin gibi bir padişahın kuş tüyü yataklarda yatması gerekirken bu zahmete neden katlanırsın? Burayı da gelinine bağışlasan olmaz mı?" Sözü üzerine verdiği cevap: "Ey ana, sen bizim çektiğimiz sıkıntıyı, meşakkati Trabzon Kalesi için çektiğimizi mi sanarsın? Bizim bu çektiğimiz eziyet ve elem Allahü Teala yolunadır, din yolunadır. Biz bu çileyi çekmez isek, bize gazi demek yalan olmaz mı?" Haçlı askerlerinin kendisine doğru geldiğini söyleyen devlet adamlarına, Fatih Sultan Mehmet Han'ın cevabı şöyle olmuştur: "Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir." Sultan II. Bayezid Han. Sultan II. Bayezid Han'ın tahtını oğluna bırakırken söylediği sözler: "Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol, kimsesizlere şefkat göster. Herkesin sana rağm olmasını istiyorsan, ulemaya çok saygı göster. Zaruret olmadıkça kimseye sert davranma." Yavuz Sultan Selim Han. Mısır'ı fethedip hilafeti üstlenince, kendisine Sultanül Haremeyn diyen hatibine, Yavuz Sultan Selim Han'ın verdiği yanıt: "Benim için o mübarek makamların hizmetçisi olmaktan daha büyük şeref olamaz. Bana Hadimül Haremeyn deyin." Yavuz Sultan Selim Han Mekke ve Medine kazaskerliğini verdiği Piri Paşa'ya hitaben söyledikleri: "Paşa, Mekke ve Medine padişahlığı server-i kainatın evladı kiramı elindedir. Ben o memleketi asker ile varıp almadım. Onlar kendi kemalat, hüsn-i edep ve ihsanlarından dolayı İslam birliği yolunda bana itaat eylediler. Bu izzetin mükafatı üzerime vaciptir. Hak Teâlâ'ya gece gündüz şükrederim ki, o mübarek beldelerde okunan hutbelerde ismim yâd olunur. Bu saadeti cihan padişahlığına değişmem. Bu itibarla Harameyn-i Şerifeyn'in halkına ne lazımsa esirgemeyesin ve sakın ola o iki mübarek beldenin umuruna müdahale etmeyesin." Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferinin ardından İstanbul'a dönerken merasim yapılmasına karşı söylediği söz: "Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık. Halis niyetimiz rızayı ilahidir." Yavuz Sultan Selim Han'a sade kıyafetler giymesinin nedeni sorulduğunda verdiği yanıt: "Vükela ve ümera'nın süslü elbiseler giymesi padişahlarına tazimden ileri gelir. Biz Allah'tan başka kime tazime mecburuz ki bu külfeti ihtiyar edelim? Bizim padişahımız Allah. Vücudu saran elbiseye değil, içindeki imana bakar." Kanuni Sultan Süleyman Han. Bender Kalesi ve çevresindeki şehirleri fetheden Kanuni Sultan Süleyman'ın söylediği söz: "Ben Allahü Teala'nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Allahü Teala'nın inayetiyle ümmeti Muhammed'in başındayım. Adına Mekke ve Medine'de hutbe okunan Süleyman'ım ben. Ben, Bağdat'ta Şah, Bizans diyarlarında Kayser, Mısır'da sultanım. Donanmalarını Akdeniz, Mağrip ve Hind'e yollayan sultanım. Macar taht ve tacını alan ve onları bir kuluna bağışlayan sultan benim. Voyvoda Petru baş kaldırdı. Ancak atımın ayakları onu toz eyledi. Boğdan'ı da fethettim." Kanuni Sultan Süleyman Han'ın söylediği sözlerden bazıları: "Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir. Adaletle hükmedersen her günün ibadet sayılır. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi.